Herkese merhabalar. Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir su böreği tarifiyle geldim. Sayfamda daha önce defalarca yaptığım su böreğini yine yapıp sizlerle paylaşmak istedim. E, Yufkaları böyle bütün bütün haşlayarak dağılmadan yapabileceğiniz harika bir börek tarifi. Sizler de daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Ben bunun için 5 tane yumurta kullandım. Yumurtalarım büyük boydu. 2 tatlı kaşığı tuz, bir çay bardağından bir parmak eksik su. İyice karıştırdıktan sonra ununu böyle kontrollü bir şekilde ekleyip sert bir hamur yoğuruyorum. İlk önce çırpıcıyla karıştırıp böyle hamuru toparladıktan sonra çırpıcıyı çıkarıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Börek hamurlarında dikkat etmemiz gereken böyle çok yoğurmamız gerekiyor. Yoğurma kabında hamuru biraz toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıp en az 6-7 dakika hiç durmadan yoğuruyorum. Ne kadar güzel yoğurursanız börek hamuru o kadar güzel olur ve haşlama aşamasında dağılmaz. Börek hamurunda dikkat etmemiz gereken tek püf noktası bu diyebilirim. Ben videonun bu kısımlarını biraz hızlı geçtim. Böyle çok fazla uzatmak istemedim. Şöyle parmağımla gösterdiğim şu kısma dikkat ederseniz iyi yoğurduğunuz zaman o kısım gerçekten çok güzel pürüzsüz oluyor ve bu haşlayacağınız zaman çok güzel hiç dağılmadan haşlayabileceğiniz anlamına gelir. Şimdi bir tane borcamın içerisine biraz un serptikten sonra şöyle yaptığım hamurlarımı iyice bezeler haline getiriyorum. Benim bu verdiğim ölçü büyük boy fırın tepsisinin ölçüsünde verdim. Sizler borcam da yaparsanız veya iki tepside yapmak isterseniz ölçüleri ona göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Şöyle eşit derecede olması için hep bezelerimi ayarlıyorum. Bezelerimi yaptım. Şimdi üzerlerine hiç hava almaması için ilk önce bir streçle ya da bir dolap poşetiyle hava almaması için her tarafını iyice kapattıktan sonra üzerine şöyle bir mutfak havlusu örtüp en az 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Vaktiniz yoksa daha erken de açabilirsiniz ama börek hamurlarında ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel sonuç alabilirsiniz. Dinlenen hamurlarımı şimdi sırasıyla açıyorum. Böyle çok güzel dinlendiler. Ve kolaylıkla da açabilirim. Bir merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açıp şöyle bir kenarda biriktiriyorum. Sonuncu bezemi de şöyle yapıp merdane ettikten sonra bir kenara alıp açmaya başlayacağım. Ben börek hamurlarında böyle ikişerli, tekli, üçerli bile açıyorum. Mesela şu an verdiğim şeyi ilk önce 2 tane açıp sizlere göstermek istiyorum ve daha sonra üçer, dörder tane açacağım. Bu biraz pratiklik gerektiren bir iş. Böyle kolaylıkla ikili, üçlü hatta dörtlü bile açabilirsiniz. Çok kolay oluyor. Ve hepsi aynı ayarda incecik açılmış oluyor. Yani yapışır mı diye endişe etmeyin. Zaten haşlanacağı için
un kullanabilirsiniz bol bol ama hamuru yoğurma aşamasında ne kadar güzel yoğurursanız aslında bütün püf noktası budur. Yoğurma aşamasında ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel açılır ve hiç yapışmadan haşlayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şöyle yufka açmada biraz acemi de olabilirsiniz. Bunu tek tek de açabilirsiniz. İkili üçlü de açabilirsiniz dediğim gibi. Ben şöyle 2 taneyi açıp sizlere ilk önce gösterip daha sonra üçerli şekilde devam edeceğim açmaya. Bakın her tarafın inceliği aynı oldu. Şöyle biraz da açtıktan sonra şimdi biraz ortasına unladıktan sonra şöyle üçgen şekilde katlayıp kenara bırakıyorum. İnanın bu yöntemle o kadar kolay açılıyor ki benim bu 13 tane yufkayı açmam yani bir 10 dakikamı almadı diyebilirim. Çok kolaylıkla açıldı. Şimdi de böyle 3 tane açarak sizlere göstermek istiyorum. Her aldığınız bezenin üzerini örterseniz kurumaz. Kuruyan yufkaları açmakta biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden üzerinin örtülmesine dikkat edin. Bakın üçerli de gayet güzel yapışmadan çok kolaylıkla açılabiliyor. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Abone olarak, yorum yaparak, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Şöyle üçünü de açtım bitirdim. Bakın inceliğini göstereyim. Her tarafı aynı şekilde oldu. Kesinlikle bir tarafı kalın bir tarafı ince olmuyor. Yine bunları da üçgen şekilde katlayıp böyle kenara biriktiriyorum. Bütün bezelerimi açtım bitirdim. Şöyle bir yandan da su kaynattım. Böreklerimi haşlamaya geçeceğim. Bir tane ben yuvarlak tepsi kullandım. Tepsinin tabanını iyice yağladıktan sonra alta kuru yufka seriyorum ben. Kuru yufkayı serdikten sonra suyumda bakın kaynara geçti. Böyle 2 tatlı kaşığı tuzu atıp böreklerimi, yufkalarımı haşlamaya başlıyorum. Ben böyle bütün haliyle haşlıyorum ama bu işin acemiyseniz, yapamıyorsanız yufkaları 4'e bölerek de yapabilirsiniz ama inanın bu şekilde benim yaptığım gibi püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız kesinlikle haşlanma, yapışma veya yırtılma olmayacak. Kaynar suyun içinde 1 dakika kadar kaldıktan sonra ilk önce soğuk suyun içerisine atıp böyle şokluyorum. Bakın hiç kesinlikle yırtılma olmuyor ve incecik tül gibi bir börek hamuru oldu. Böyle bir mutfak havlusunun üzerinde suyunu aldıktan sonra tepsime seriyorum. Her serdiğim yufkanın arasını da böyle hafif bir yağlayıp fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bakın o kadar güzel açıldı ki, o kadar güzel haşlandı ki bilmeyenlerin bile böyle kolaylıkla yapabileceği bir tarif paylaştım sizlerle. Şöyle sırasıyla yufkalarımı hep haşlıyorum. Ve dikkat etmeniz, haşlama aşamasında da dikkat etmeniz gereken
böyle kaynar suyun içerisinden çıkarıp soğuk suyun içine bırakıyoruz ya, o soğuk suyu da böyle sık sık değiştirmeniz gerekiyor. 2 tane 3 tane haşladıktan sonra o suyu değişmeniz gerekiyor. Yani suyunuz ısındıkça değişin, suyu soğuk olması gerekiyor. Eğer kaynar olursa suyunuz yufkanız yapışabilir. Ben şöyle bir tepsi açtım ve 3 defa o suyumu değiştirdim. Bakın hiç yapışma, yırtılma olmuyor. Böyle kolaylıkla seriliyor ve çok güzel bir börek oldu. Böyle tepsi tepsi sipariş aldım ve sürekli de evime de yaptım. Bir tarif paylaştım sizlerle. Şöyle peyniri arasına serperken video kayıtta değilmiş. O yüzden 13 tane bezeyi şöyle 6 tanesini serdikten sonra arasına peynir serptim. Daha sonra da diğer yufkaları üzerine seriyorum. Sonuncu yufkamı da şöyle haşladım. Ocağımı kapattıktan sonra şöyle kamera daha iyi çekim olsun diye şöyle göstereyim sizlere. En üst katına da yine haşlanmış olarak seriyorum. Bakın bütün yufkaları serdim. Ortasına şöyle bir artı işareti atarak 160 derecelik fırında en az 30-35 dakika kadar pişirmeye bırakıyorum. Çok yüksek dereceye almayın. Ara katları da böyle pişsin. Fırından aldığım böreğimin üzerine bir tane sofra mutfak örtüsü sererek bir 10-15 dakika kadar soğumasını bekledim. Daha sonra şöyle bir dilimleyerek sizlere göstermek istiyorum. O kadar güzel yaprak yaprak ayrılan ve herkesin kolaylıkla yapabileceği bu böreği sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenir. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.